Merhabalar, Eser'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizler için şerbetli harika bir kurabiye tarifi hazırladım. Kurabiyemiz şerbette kaynıyor ve inanılmaz lezzetli iç dolgusuyla muhteşem bir kurabiye oluyor. Trıvados kurabiyesini nasıl yapmışım? Buyurun hemen başlayalım. Tarifime öncelikle hamurunu hazırlamakla başlıyorum. Kabımın içerisine 1 su bardağından 1 parmak eksik su ve 1 su bardağından 1 parmak eksik şekeri ekliyorum. Ve öncelikle şekerin erimesini sağlıyorum. Şekeri erittikten sonra yine aynı ölçüde 1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ ekleyip şöyle bir karıştırıyorum. Ve lezzetli olması açısından 1 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Tereyağı kullanmak istemiyorsanız sadece sıvı yağla da yapabilirsiniz. Sıvı malzemelerimi karıştırdıktan sonra un ilavesi yapmaya başlıyorum. Unumu dikkatli bir şekilde ekliyorum. Bu arada kanalıma ilk defa gelen arkadaşlar kanalıma abone olup destek verirlerse sevinirim. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Hamuru toparladıktan sonra unun kalan kısmını da ilave ediyorum ve spatula ile şöyle bir toparlıyorum. Hamurumuzun kıvamı katılaştıktan sonra artık spatulayı çıkarıp elle yoğurma işlemine geçiyorum. Tarifimde toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Un miktarı markaya göre değişiklik gösterebilir, o yüzden dikkatli bir şekilde ekleyelim. Hamuru 1-2 dakika boyunca güzel bir kıvam alana kadar yoğuruyorum. Hamurumu güzelce yoğurdum. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan güzel bir kıvamı var. Hemen size kıvamını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi sert olmayan yumuşak bir kıvamı var. Hamurumun üzerini kapatıyorum ve dolapta 10-15 dakika boyunca dinlendiriyorum. Bu arada iç harcı için 1,5 su bardağı ince dövülmüş cevizin üzerine 1 tatlı kaşığı tarçın ve 2 yemek kaşığı şeker ekliyorum ve karıştırıyorum. İç harcımı hazırladıktan sonra kenara alıyorum. Hamurum da dolapta 15-20 dakika dinlendi. Hemen tatlıma şekil verme aşamasına geçiyorum. Hamuru öncelikle 2 eşit bezeye ayırıyorum. Kenara alacağım bezenin üzerini kurumaması için kapatıyorum. Ve birinci bezemi açmaya başlıyorum. Tarifimde kullanmış olduğum malzeme listesini açıklama bölümüne ekliyor olacağım. Kaçıran arkadaşlarımız oradan bakabilir. Hamuru masanın üzerinde şöyle büyüttükten sonra merdane yardımıyla istediğim ebatlarda açıyorum. Burada şeklinin çok düzgün olmasına gerek yok. Hamuru büyüttükten sonra bir bardak yardımıyla kalıplar kesiyorum. İstediğiniz boyutlarda bardak kullanabilirsiniz. Hamuru bardakla kestikten sonra fazlalık kısımlarını alıyorum. Daha sonra onlara tekrardan şekil vereceğim. Hamurları yarım ay şeklinde kapatacağım için hamurun sadece yarı kısmına gelecek şekilde iç harcından yerleştiriyorum. Ve hamurları kapatma işlemine geçiyorum. Uç kısımlarından kapattıktan sonra dağılmaması için sıkıca kapatıyorum. Size pratik olması açısından farklı bir yöntem de göstermek istiyorum. Hamuru 2 parmağımın arasına yerleştirdikten sonra iç harcımdan koyuyorum. Daha sonra da kenar kısımlarını sıkıca kapatıyorum. Ve yarım ay şeklinde gördüğünüz gibi tatlıma şeklini veriyorum. İsterseniz kurabiyenize bu yöntemle de şekil verebilirsiniz. Son kurabiyemi de kapatıp şekil verdikten sonra kurabiyelerimin tamamını yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye yerleştiriyorum.
Bu aşamada kurabiyelerin açık olan kısımlarını tekrardan yapıştırırsanız daha iyi olur. Gördüğünüz gibi kurabiyelerin tamamını tepsilere yerleştirdim. Kurabiyelerimi 190 derecede önceden ısıtılmış alt üst ayar fırında pişirmeye gönderiyorum. Kurabiyelerimiz fırından çıktı. Altının ve üstünün bu kadar pembeleşmesi bizim için yeterli. Kurabiyelerim kenarda beklerken şerbetini hazırlıyorum. Şerbeti için tavanın içerisine 2 su bardağı su, 1,5 su bardağı şeker ekliyorum. Ve şerbetin içerisinde limon kabuğu kullanıyorum. Limonun üzerinden bir soyucu yardımıyla kabuğunu aldım ve şerbetin içerisine ekliyorum. Gördüğünüz gibi şekerimiz tamamen eridi ve şerbetimiz kaynamaya başladı. Şerbetim kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 5 dakika boyunca kaynattım ve kıvam aldı. Kıvam aldıktan sonra kurabiyelerimi dizmeye başlıyorum. Kurabiyemiz şerbette kaynayacağı için şerbetimizin kıvam alması önemli. Kurabiyeleri yerleştirdikten sonra öncelikle alt kısımlarını 1 dakika boyunca kaynatıyorum. 1 dakika sonra kurabiyelerimi ters çeviriyorum ve aynı şekilde 1 dakika boyunca ön yüzünü de kaynatıyorum. Kurabiyelerimiz yaklaşık 1-2 dakika boyunca kaynadı. Dikkatli bir şekilde sunum tabağıma alıyorum. Bu arada beni hangi şehirden, hangi ülkeden takip ediyorsanız yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Yine aynı şekilde tarifim hakkında kafanıza takılan bir soru olursa yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. İlk kurabiyelerimi sunum tabağıma aldıktan sonra kalan kurabiyeleri de şerbetin içerisine aldım ve aynı şekilde altını üstünü 1'er dakikayla kaynatıyorum. Trıvados kurabiyelerimiz gördüğünüz gibi artık hazır. Hemen kurabiyelerimden sunum tabağıma alıyorum ve sizlerle o lezzetli iç dokusunu ve kıvamını paylaşmak istiyorum. Görüntüsü ve lezzetiyle inanılmaz bir kurabiye oldu. Gördüğünüz gibi içerisi de çok lezzetli görünüyor. Yapımı ve görüntüsüyle inanılmaz lezzetli ve farklı bir kurabiye, kesinlikle denenmesi gereken ve beğeneceğinize emin olduğum bir kurabiye tarifi oldu. Deneyecek olan arkadaşların yorumlar kısmında düşüncelerini bekliyor olacağım. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de bir tarifimin daha sonuna geldim. Umarım çok beğendiğiniz bir lezzet olmuştur. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bildirim zilini aktifleştirerek paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Farklı ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.